İsrail ordusunun Gazze, Lübnan ve Suriye'de oluşturulan sözde tampon bölgelerde süresiz olarak kalacağı açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ordumuz geri çekilmiyor dedi. Bu kalıcı işgal anlamına geliyor. Gazze, Lübnan, Suriye. İsrail işgal ettiği yerlerde oluşturduğu sözde tampon bölgelerden çekilmeyeceğini söylüyor. Varlığımız süresiz olacak diyerek kalıcı işgal sinyali veriyor. Uluslararası hukukun ihlali niteliğindeki açıklama İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan geldi. Katz, ordumuz geçmişten farklı olarak ele geçirilen bölgeleri boşaltmıyor dedi. Bu sayede İsrail askerlerinin düşmanla İsrail vatandaşları arasında tampon görevi göreceğini savundu. Katz, ulusal güvenliği gerekçe sunarak kalıcı tampon bölge açıklaması yapsa da bunun uluslararası hukukta tek ve çok net bir karşılığı var. O da işgal. İsrail'in bu tutumu Gazze'de ateşkes ve rehine takas anlaşması için Hamas'la yürütülen çabalara bir kez daha gölge düşürdü. Çünkü Hamas hayattaki 24 rehineyi ve geri kalanların naaşlarını teslim etmek için kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini şart koşuyor. İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını bozduğu 18 Mart'tan bu yana Gazze'nin %30'unu sözde tampon bölgeye çevirdi. Bu noktalar Hamas'tan temizlenmiş olsa da çekilmeyi kabul etmiyor. Üstelik Katz, 2 Mart'tan bu yana uygulanan Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeme politikasına devam edeceklerini söylüyor. Bunun Hamas üzerinde baskı oluşturmak için en önemli araçlardan biri olduğunu savunuyor. Kalıcı işgalle birlikte nihai hedefse ABD Başkanı Donald Trump'ın sürgün planını hayata geçirerek Gazze'lileri başka ülkelere göndermek. Ancak Katz'ın işaret ettiği kalıcı işgal Gazze ile sınırlı değil. Lübnan Hizbullahı ile imzalanan anlaşma kapsamında da İsrail askerlerinin Lübnan'dan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail ordusu sınırdaki 5 stratejik noktada kalmaya devam etti. Suriye'de ise Aralık ayında Esad rejiminin düşmesinin ardından İsrail Golan tepelerindeki işgalini genişletti. Trump yönetimi henüz Katz'ın son açıklamalarına dair yorum yapmadı. Ancak ABD Başkanı daha önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Gazze konusunda her kararının arkasında olduğunu söylemiş, yapman gerekeni yap demişti. İlk başkanlık döneminde ise Suriye'den ilhak edilen Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanımıştı.